O geceyi hala hatırlıyorum. Bir Ramazan gecesiydi. Ben o zamanlar ortaokula gidiyordum. Annemle babam o gün şehir dışındaki akrabalara iftara davetliydiler. Orada kalacak, sahuru da yapıp sabah döneceklerdi. Ben de evde ablamla kalacaktım. Annem çıkmadan önce defalarca kapıyı kimseye açmayın diye tembih etmişti. Akşam yemeğinden sonra ablam bir süre odasından çıkmadı. Odasından giyinmiş halde çıktığını görünce hemen nereye gidiyorsun diye yerimden zıpladım. Bizim eve yakın bir yerde ablamın öğrenci arkadaşları vardı. Oraya gideceğini, biraz oturup döneceğini söyledi. Uykun gelirse yat uyu, ben geleceğim, annemlere bir şey söylemezsin dedi. O an mideme bir ağırlık çöktü. Evde tek kalma fikri hoşuma gitmedi. Ben de geleyim, evde tek kalmak istemiyorum. Eğer beraber gidersek annemlere söylemem dedim. Yüzüme bakıp biraz düşündükten sonra tamam dedi. Ablam o arkadaşlarına arada bir gider gelirdi. Ama ben daha önce onunla gitmemiştim. Beni de götüreceği için biraz heyecanlandım. Bir süre sonra evden çıktık. Saatin tam olarak kaç olduğunu hatırlamıyorum ama iftardan sonraki vakitlerdi. Sokaklarda camiye gidip gelen insanlar vardı. Bazı pencerelerden çay kaşığı sesleri geliyordu. Ev yakındı. Bizim sokağın sonundaki dik merdivenlerden onların oturduğu sokağa çabucak ulaştık. O evle ilgili her detayı hatırlıyorum. Apartmanın giriş kapısının camı çatlamıştı. Merdivenler dar ve dönemeçliydi. Üçüncü kata çıktığımızda ablamın arkadaşları bizi kapıda karşıladı. Evde ablamın daha önceden de gördüğüm arkadaşı Zeynep abladan başka iki kız daha vardı. Üçü de üniversite öğrencisiydi. Ev dağınık ama sıcaktı. Girer girmez mutfağa geçtik. Masanın üzerinde çekirdek kabukları, yarım kalmış çay bardakları, tatlı tabakları vardı. Mutfakta oturup heyecanlı heyecanlı sohbet etmeye başladılar. Ben de başta yanlarında oturdum. Onlarla birlikte gülüp eğleniyordum. Ama bir süre sonra konuşmaları hep dersler, hocalar, birinin hoşlandığı çocuk etrafında dönmeye başladı. Arada bana da bir şey soruyorlar, sonra yine kendi dünyalarına dönüyorlardı. Canım sıkılmaya başlayınca içeri geçip televizyonu açtım. Koltuğa kıvrılıp bir şeyler izlemeye başladım. Evdeki sesler mutfaktan boğuk boğuk geliyordu. Arada kahkahalar yükseliyor, sonra tekrar düşüyordu. Odada sadece televizyonun ışığı vardı. İzledikçe gözlerim ağırlaşmaya, ekrandaki görüntüler birbirine karışmaya başladı. O arada gerçekten uyuyup uyumadığımı hatırlamıyorum. Başım düşecek gibi oldu. İrkilerek toparlandım. Kalkıp mutfağa gittim ve ablama uykum geldi eve gidelim artık dedim. Ablam bana bakmadan içeride uyu, giderken kaldırırım dedi. Ama ben eve gitmekte ısrar ettim. Orada rahat edemeyeceğimi söyledim. Zaten tahmin ettiğimden de uzun kalmıştık. Arkadaşlarından biri, "Bu saatte çıkmayın ya, sabah gidersiniz." dedi. O an saate baktım. Yanılmıyorsam gece 2 ya da 3 civarıydı. İnsanlar sahura kadar oturduğu için sokaklar çok tenha olmaz diye düşündük. Belki de o yüzden cesaret ettik. Ablam, "Durmaz şimdi bu. En iyisi biz gidelim. Zaten ev yakın." dedi arkadaşlarına. Toparlanırken acele ettim. Bir an önce evime, kendi yatağıma girmek istiyordum. Kapıdan çıktık. Merdivenlerden inerken apartman sessizdi. Dış kapıyı açtığımızda soğuk yüzümüze çarptı. Eve dönmek için yürümeye başladık. Ablamın arkadaşları penceredeydi. Uzaklaşıncaya kadar bize baktılar. Sokak beklediğimizden daha sakindi. Etrafta kimse yoktu. Ablam adımlarını hızlandırdı. Ben de onun temposuna uydum. Konuşmadan yürüyorduk. O sokaktan çıkıp bizim eve inen uzun merdivenlerin başına geldik. Merdivenlerin sol tarafı aşağı doğru eğimli, karanlık bir alandı. Gecenin karanlığında çok ürkütücü göründü gözüme. Sağ tarafta da evler vardı. Ayak seslerimiz yankı yapmasın diye yavaş ve dikkatli iniyorduk. Merdivenlerin yarısına yaklaşmıştık ki sol taraftaki boşluktan bir ışık vurdu gözümüze. Titreyen bir ışıktı bu. Bir iki basamak daha indikten sonra bunun bir ateşin ışığı olduğunu anladık. Aşağıda bir yerde tam göremediğimiz bir noktada ateş yanıyordu.
Alevler hareket ettikçe ışık karşı duvara vuruyordu. Bir basamak daha indik. Sonra duvara yansıyan gölgeler gördük. Büyük bir ateş olmalıydı çünkü gölgeler büyüktü. Uzayıp kısalıyorlardı. En az 3, belki 4 kişi ateşin etrafında durmuş gibiydiler. Hareket ediyorlardı ama ses gelmiyordu. Merdivenin ortasında kala kaldık. İnersek bizi görebilirlerdi. O saatte kim olduklarını bilmediğimiz insanlarla karşılaşmak tehlikeli olabilirdi. Ablamın kolunu çekip üst sokaktan mı dolansak diye fısıldadım. Ama o zaman da yolu uzatacaktık ve tekrar yukarı çıkmamız gerekecekti. Ablam bir an tereddüt ettikten sonra elimi sıkıca kavrayarak hızlı hızlı inelim diye fısıldadı ve beni çekiştirerek koşar adım merdivenlerden inmeye başladı. Ateşe doğru yaklaştıkça uğultular duyuyorduk. Sonra araya kelimeler karıştı. Boğuk konuşmalar vardı. Birinin sesi yükseliyor, diğeri bastırıyordu ama cümleleri seçemiyordum. Bundan sonra her şey bir anda oldu. Konuşma sesleri birden yakınımıza kadar geldi. Sanki merdivenin dibindelermiş gibi. Tam o sırada sol tarafımızdaki boşluğun olduğu yerden hareket eden gölgeler gördüm. Çok yakındılar. Oradakiler aniden karşımıza çıkacaklarmış gibi bir his geldi içime. Bir anda kaçar gibi sağ tarafa yönelmemizle birlikte arkamızdan "hey hey" diye sesler duyuldu. Kanım çekildi. Fark edildiğimizi düşündüm. Ablamın eli elimdeydi ama ikimiz de titriyorduk. Koşmaya çalışırken ayaklarımız birbirine dolandı. Merdivenin sağ tarafında birkaç ev vardı. Bir de eski, 2 katlı, kapısı penceresi dökülmüş bir yapı. Orayı gündüzleri çok kez görmüştüm. Merdivenlerden inip çıkarken hep gözüme takılırdı. İçine hiç girmemiştik. Açıkçası gündüz bile korkutucu gelirdi orası. O anki telaşla yapının olduğu araya daldık. Arkamızdan gelen ayak seslerini duyunca düşünmeden kapısından içeri giriverdik. O saatte hiçbir güç beni oraya girmeye ikna edemezdi normalde. Ama panikten ne yaptığımızı bilmiyorduk. İçeri girer girmez kötü bir koku vurdu burnuma. Yerde karanlıktan seçemediğimiz bir şeyler vardı. Çok geçmeden konuşmalar ve ayak sesleri kapının önüne kadar geldi. Gerçekten görülmüş olmalıydık. Peşimizden gelmişlerdi. Ablamla birbirimize baktık. Titreyerek "ya içeri girerlerse" diye fısıldadım. "Çok karanlık, görmemişlerdir belki" dedi ablam. Ama o da emin değildi. Elimi bırakmadı. Sessizce içeri doğru ilerledik. Tahta bir merdiven vardı. Gıcırdamasın diye kenarlarına basarak yukarı çıkmaya başladık. Eğer içeri girerlerse en azından yukarıda saklanırız diye düşündük. Dışarıdan sesler gelmeye devam ediyordu. Merdivenin tam dönüş yerinde duvarın dibine çöktük. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki elimi göğsüme bastırarak kendimi yatıştırmaya çalışıyordum. İçeri giren olmadı ama sesler hala kapının önündeydi. Bir süre sonra bizi görmemişler diye düşündük. Biraz olsun nefes aldık ama sesler uzaklaşmıyordu. Gece o sesleri tuhaf bir yankıya dönüştürüyordu. Bazen tam kapının önünde gibiydiler, bazen merdivenlerin dibinde. Ne oluyor anlamaya çalışıyorduk ama uğultular birbirine karışıyordu. Biraz daha bekledikten sonra dayanamayarak yukarı çıktık. Üst kata vardığımızda pencere boşluğundan eğilip sessizce aşağı baktık. Zaten bu karanlıkta bizi görmeleri imkansızdı. Aşağıda gerçekten birileri vardı. Net seçemiyordum ama karaltılar hareket ediyor, acayip uğultular çıkarıyorlardı. Gülüp kavga mı ediyorlardı, dua mı okuyorlardı anlaşılmıyordu. Olduğumuz yere çöktük. Gelen sesler pek tekin olmadıklarını düşündürüyordu. "Gidene kadar bekleyelim" diye fısıldadı ablam. Ailemiz hiçbir şeyden haberdar olmadığı için onlara haber verecek halimiz de yoktu. Telefonu çıkarıp ışık yakmaya bile cesaret edemedik. O an aklımıza gelen tek düşünce birazdan gidecekleri ve ses çıkarmadan beklememiz gerektiğiydi. Orada ne kadar bekledik bilmiyorum. Ama çöktüğüm yerde artık ayaklarımın uyuştuğunu hatırlıyorum. Sesler arada bir azalıyor, sonra yine yükseliyordu. Azaldığında başımızı pencere boşluğundan uzatıp bakıyorduk. Karaltıların hareket ettiğini görünce tekrar yere çöküp bekliyorduk. Bir ara sesler kesilir gibi oldu. Bir süre bekledim. Kalbim biraz olsun yavaşlamış gibiydi.
Gittiklerini görüp rahatlamak istiyordum. Başımı tekrar uzatıp aşağı baktım. Tam baktığım sırada karaltıların içinden bir yüzün parladığını hissettim. Net görememiştim ama bir yüz bana doğru bakıyormuş gibi gelmişti. Bir anda geri çekildim. Nefesim kesildi. Ablam da doğrulmuş, bana bakıp ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Başımı sallayıp dudaklarımı büzdüm. Ne gördüğümden emin değildim. Belki de korkudan yanlış görmüştüm. Olduğumuz yerde durup dinledik. Ses gelmiyordu ama tekrar pencereye yaklaşmaya da cesaret edemiyorduk. Yavaş yavaş birbirimize sokulup istemsizce odanın içine doğru geri çekilmeye başladık. Her yer zifiri karanlıktı. Odanın tam neresinde olduğumuzu bilmiyorum. Geri doğru adım atarken başım sert bir şeye çarptı. Korkuyla sıçradım. Başımı çevirdiğim anda yüzüme soğuk bir şey değdi. Elimi kaldırıp yüzüme değen şeyi savurmak için dokunduğum anda onun bir ayak olduğunu anladım. Buz gibi bir ayak. Tam suratımın önünde. Yüzüme değmişti ve ellerimle ona dokunmuştum. Bir anda bütün vücudum uyuştu. Dizlerimin bağı çözüldü. Bütün kanım çekilmiş gibiydi. Bağırmakla bayılmak arasında bir yerde kaldım. Sonra avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Ne dediğimi bilmiyorum. Sadece kendimi kaybetmiş halde bağırıyordum. Ablam da benim bağırışımla beraber korkup bağırmaya başladı. Seslerimiz birbirine karıştı. Birbirimizin çığlığından daha çok korktuk. Bir ara ablamın omuzlarımdan tutup beni sarstığını, sus sus dediğini anımsıyorum. Sonra bir şekilde dışarı fırladık. Oradan nasıl çıktık, merdivenleri nasıl indik hiçbir fikrim yok. Çıktığımızda kapının önünde birileri var mıydı? Ateş hala yanıyor muydu hatırlamıyorum bile. Tek hatırladığım şey merdivenleri indiğimiz anda sabah ezanının başlamasıydı. O ses bir anda sessizliği yardı. İkimiz de irkildik. Sanki o ana kadar başka bir yerdeymişiz de o sesle geri dönmüşüz gibiydi. Eve gelişimiz de zihnimde parça parça. Kapıyı nasıl açtık, nasıl içeri girdik bilmiyorum. Ablam beni oturtup su verdi ve sakinleştirmeye çalıştı. Ona, orada bir şey asılıydı, yüzüme bir ayak değdi dedim. Ablam yüzü bembeyaz olmuş bir halde bana bakıyordu. Ben bir şey görmedim. Sen bağırınca korkup ben de bağırdım dedi. Çıktığımızda kapının önünde kimse yokmuş. Ya bizim çığlıklarımızı duyup kaçtılar ya da orada gerçekten kimse yoktu. Ama o ayağa çarptıktan sonra hiçbir şey bana normal gelmedi. Orada gördüğümüz ateşin ve gölgelerin de aşağıdaki karaltıların da normal olmadığını düşündüm. Daha sonra ablamlar gündüz gözüyle oraya gitmişler. İçeride asılı hiçbir şey yokmuş. Etrafta sadece eski eşya kalıntıları varmış. O gece hayatımın en korkunç anını yaşadım. Annemler hala bu olanları bilmiyor. O zamandan beri her Ramazan ayı geldiğinde bu olayı hatırlıyorum. O buz gibi ayağın yüzüme değdiği anı tekrar yaşıyorum.